İyi günler arkadaşlar. Mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güneşte kurutulmuş salça yapıyoruz. Güneşin etkili olduğu bu günlerde salçamızı kendimiz yapalım. Sizlere şöyle salçamı göstermek istiyorum. 10 kilo domatesten 1 kilo salça çıkıyor. İhtiyacımız olan tek şey domates ve kaya tuzu. Haydi salçamızı yapmaya başlayalım. Domatesleri bol suda güzelce yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra da domateslerimizi doğrayacağız arkadaşlar. Ben 20 kilo domates yıkayıp doğrayacağım. Domatesleri yıkadıktan sonra bakın şöyle saplı kısımlarını alıyoruz. Böyle domateslerimizi doğruyoruz. Doldurduğumuz domateslerin üzerine şöyle kaya tuzu da ekliyoruz. Güneşte domateslerin erimesini bekliyoruz. Doğrayıp bidonlarda beklettiğimiz domatesler 3-4 gün içinde yumuşadı. Şimdi onların suyunu döküyoruz. Şöyle lavabonun içine bir ince süzgeç, bir de böyle süzgeçimizi koyduk. Domateslerimizi de boşalttık. İyice bir suları süzülsün. Birinci bidonumuzun içindeki domatesleri şimdi başka bir tepsiye aldık. İkinci bidonumuzu boşaltıyoruz. İyice sularını süzdürüyoruz. Bu kötü sularla işimiz yok. Şöyle bir leğenin üzerine süzgecimizi koyuyoruz. Domatesleri de süzgecimize alıyoruz. Bu kadar yeterli. Bakın böyle süzgecimizin içinde domateslerimizi güzelce elimizle ezip leğenimizin içinde topluyoruz. Bakalım salçamız çıkmaya başlamış mı? Bakın. Gördünüz mü? Bakın. Böyle bütün domatesleri eleğimizden, süzgecimizden geçiriyoruz. Böyle cam tepsinin içine elekten geçirmiş olduğumuz domatesi döküyoruz. Bakın kötü suyu alta geliyor. Bu kötü suyu da hemen şöyle dökelim. Biraz daha ekleyelim. Aşağı süzüldükçe bu bakın şu kötü suları atabiliriz. Birinci bidonumuzdaki olan domatesler bitti. Şimdi ikinciyi elekten süzgeçten geçirmeye başlıyoruz. Süzgeçteki son domatesi de boşalttık. Hepsini artık elemeye başlıyoruz. Şimdi diğer tepsimizi de ben şöyle süzgece koymuştum, süzdürdüm. Onu da tekrar elekten geçireceğim. Bunu yapmamın sebebi hem salçamızın güzel olması hem de
kötü suyunu atmak. Hiçbir işimize yaramıyor. Sadece güneşte yapacağımız için süreyi uzatıyoruz. Domatesin ilk süzgeçten geçme işlemini bitirdik. Şimdi çekirdekleri kalmaması için tekrar bir kere daha süzgeçten geçiriyoruz. Bakın, ince delikli süzgeç olmasına rağmen yine de çekirdekler var. Tekrar süzgeçten domatesleri geçiriyoruz. Salçayı ikinci defa elekten geçirdik. Şimdi güzelce süzülmesi için tekrar süzgecimize döktük. Suyunu biraz daha süzdürüp tepsilere alacağız. İçine de biraz tuz koyacağız. Süzdürdüğümüz salçamızı şöyle fırın tepsimize koyuyoruz. İçine biraz tuz ekleyelim. Ben doğrarken de içine epey bir kaya tuzu koydum. O yüzden tadına baktım. Bana yeterli geldi. Yine de son anda biraz daha tuz ekleyebiliriz. Bakalım kuruyunca ne kadar salçamız çıkacak. Renginin güzelliğine bakın. Bakın, yaptığımız domates salçamız bu tepsimize ve şuradaki görmüş olduğunuz tepsiyi doldurdu. Güneşte kurutacağım için şöyle bir tül koyacağım ki sinek, böcek girmesin. Salçamızın 4. günü ve gördüğünüz gibi gayet güzel kurudu. 2 tepsiyi birleştiriyoruz şimdi. Şöyle. Kavanozumuzu doldurmaya devam ediyoruz. Salçayı kavanoza güzelce doldurduk. Bakın, artık kapağını kapatmaya hazır. Yağ falan koymamıza gerek yok. Gayet tuzu yerinde. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.